Evet canlarım, hoş geldiniz. Hepinize merhabalar. Umarım hepiniz gayet iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir. Şimdi başlıkta da görmüş olduğunuz üzere bugün saç boyayacağız ve daha önce ben hiç kullanmadığım bir markayla saçımı boyayacağım. Bunu takipçilerimden bir arkadaşımız bana önerdi. Sea Color. Hemen şöyle diye. Numaraları 465 şarap kızılı ve 6646 ateş kızılı. Ben genelde kızıl tonları kullandığım için bu iki rengi tavsiye etmişti bana. Ben de madem farklı, daha önce kullanmadığım bir renk, dedim ki videosunu da çekeyim. Ayrıyeten tavsiyesi için de kendisine çok teşekkür ediyorum. Umarım ben de memnun kalırım diyorum. Ve hızlıca boyalarımızı karıştıralım. Ben şimdi saçımın boyu görmüş olduğunuz üzere hayli uzadı. Bayağıdır da boyamıyorum. Bakın şurada. Ve beyazlarım da var. Şöyle. Benim ayrıyetten şöyle bir 20 volümlüğüm de var. Bakalım kutunun içinden ne çıkacak. Duruma göre bakacağız. Şimdi paket açtığımızda kutunun içinden 2 tane şöyle boya çıkıyor. Ne kadarmış bunlar? 50 milimlik. Yani toplamda 100 milimlik boyalar var. 2 adet. Sonra saç bakım kremi standart. 1 adet var. Ve şöyle bir kutusu var. Ben genelde bu kutuları kullanmıyorum. Boyamı şuna boca edip bununla boyuyorum ben. Yani bununla çok verim alamıyorum gibi, yapamıyorum ya da ben mi beceremiyorum bilmiyorum. Bunların hatta şeyleri çıkmış. Böyle kafası fırça olarak. Oksidanın bir şey de yazmıyor. Başka da bir şey yok. Bir eldiven var. Yani kutuyu da şöyle açabilirsek içinde işte nasıl kullanmamız gerektiği vesaire yazıyor. Şöyle yırtalım. Şuradan. Bu şekilde. Genelde zaten herhalde boyaların birçoğunda var mı bilmiyorum, hiç dikkat etmedim de. Sea Color'da var. Şimdi ben boyayı hazırlarken size çekeceğim. Arkadaşlar neyi ne kadar koyuyorum diye. Keşke kutuda, neyse onu da onun içine koyarım. İkisini bir. Ayrıca ben bir de şöyle bir şey yaptım. Ekstra, bu tavsiye değil. Bunu ben kendim aldım. Bir de şu markasını aldım, şu rengini. Genelde bu renk çok katıyorum boyalarımın içine. Ama bugün bana tavsiye edilen şu iki rengin karışımıydı açıkçası. 40 yani 465 ile 66-46'nın karışımı çok güzel oluyor dendi. Ben de sadece bu ikisini karıştıracağım. Normalde kızıl tonlarına şu iki kızıldan birini kullanıp ben içine hep bir bakır atıyorum ki hani böyle gün batımı gibi olsun diye. İlk defa iki kızılı aynı anda kullanacağım açıkçası. Bakalım sonuç ne olacak. Şimdi şundan da bir tane alayım. Büyük bir ihtimalle bu da kutu içeriği aynı zaten. Bana bir tüp yeter gibi geliyor. Yarım yarım, bir tane bundan yarım, bir tane bundan yarım kullanabilirim. Yani şöyle yapacağız. Şimdi şunun bir tanesini kullanacağım. Bunun içindeki duruyor. Aynısı zaten kızıl tonları olduğu için. Tamam. Şunun bir tanesini de buraya atıyorum. Bunları kaldırıyorum. Kaldıramıyorum. Evet. Kenara aldık. Şimdi elimde tekrardan geçeyim. 66, 46 ve 4, 65 birer tane. Bunları boya kabıma boşaltacağım arkadaşlar. Hatta
Şöyle yapacağım. Şurada mermerim var. Mermerimin üstünde yapayım boya karışımını. Sizi de alayım. Hatta boyaların karışımını görün. Yakın olarak. Kameramın açısını değiştireceğim şimdi. İlk önce ben şu kutudaki oksidanı boşaltacağım ben buraya. Sonrasında 4.65 Cerakolorum. Yani kafamda şey var açıkçası. Hepsini sıkmak. Saçlarım uzadı. Bir de diplerim koyu. Kendi rengi. Bence yarıda kalmamak için ben hepsini sıkayım. Zaten elim çok da büyük bir tüp değil. Şöyle. Yani tam eşit sonuç almak için eğer bu tüpten yarım sıksaydım arkadaşlar, diğer tüpten de yarım sıkacaktım açıkçası. Bazen de bir tüpten tam sıkıp diğer tüpten yarım sıktığımda oluyor. Yani o biraz şeyle alakalı. Hangi rengi daha yoğun istiyorsan o boyayı daha fazla katıyorum açıkçası. Bu da göstereyim yine. 66 46. Bunun da yine hepsini sıkıyorum. Bunda bir problem oldu. Sıkmıyor. Şöyle yapalım. Şunu iyice bastırıp şuradan keseceğim. Tersine akıtacağım. İlk defa böyle bir boya sıktım ya. Ama ağzımda problem oldu. Çok sıvıymış. Aşırı derecede sıvı bir kıvamı var. Değişik. Çok güzel. Evet arkadaşlar, nasıl boya sıkamayız adlı çalışmamız. Gerçekten tüpte problem olduğu için böyle bulaştı her tarafa. Neyse, zaten bulaştıracağız. Sonra şöyle karıştıracağım ben boyalarımı. Homojen bir hal alana kadar. Daha sonrasında da zaten az çok nasıl boyadığımı biliyorsunuz. Gösterdim diğer videolarımda. Yine aynı şekilde boyayacağım. Boyama aşamasını çekmeyi düşünmüyorum. Boyayıp geleceğim. Daha sonra da sonucu paylaşırım ben sizlerle. Evet, boya hakkındaki ilk yorumumu belirtmek istiyorum açıkçası. Diğer boyalar daha katı bir kıvam. Bunda daha bir sıvı olarak geliyor. Şöyle de akışkan. Ve renk şöyle oldu. Umarım pembe saçlı olmam. Ama yani güzel olacak gibi. Pembe de olsam benim için sorun yok. Yeşil de yaparım, mor da yaparım. Turuncu da olur. Zaten turuncu kullanıyorum. Ama şimdi iyice karıştıracağım. Ben biraz da böyle boyayı bekletiyorum. İyice böyle rengini versin, etsin diye. 5-10 dakika. Daha sonra boyuyorum açıkçası saçlarımı. Zaten o 5-10 dakikada da açıkçası gözlüklerimi çıkartayım. Saçımın etrafına çerçeve şeklinde şuralarıma ve enseme falan vazelin süreceğim ki yüzüme falan boya bulaşmasın. Ayrıyeten de arkadaşlar boyarken şunu yapacağım. Genelde de yapıyorum çünkü ben bayağı bir dip geliyor.
Anca öyle boyuyorum. Bunun sebebi de ben bakır tonlarını da çok sevdiğim için kızıl boyuyorsam eğer kızılın aktıktan sonraki böyle kalan bakır tonları da hoşuma gayet gidiyor. Onu da kullandığım için de hani böyle diplerim şöyle şu kadar geliyor. Ama ben bu sefer gerçekten çok abarttım. Çünkü artık şu an bir bakır turuncu gibi duruyor ama bak yaklaştığımda görünüyor mu bilmiyorum. Artık sarıya doğru dönmeye başladı ve acayip derecede beyazlarım çıktı. Şimdi hepsini halledip kapatacağız ama ilk önce anlatıyorum. Saçlarımın şuraya kadar olan kısmını sadece boyayacağım ilk olarak. Daha sonra da 20 dakika bekleyeceğim açıkçası. 20 dakika bekledikten sonra da saçımın şu kalan bakır olan yerlerini uygulayacağım. Ve öyle de bir 30 dakika falan beklerim. Sonra da sonucu birlikte görmüş oluruz. Ben gerçekten çok merak ediyorum. Aşırı derecede merak ediyorum. Hani diğer boyaların artık tonlarını falan az çok biliyorum kullanıp ettiğim için. Bunu ilk kez kullanacağım. İlk kez kullanacağım ve hep birlikte deneyimleyeceğiz. Haydi bakalım. Yani birazcık heyecanlıyım bu sebeple. Şimdi bence bu gayet iyi. Ben şimdi bunu saçıma boca edip geliyorum. Ya bir şey diyeceğim. Bu çok kırmızı. Ya gerçi belli de olmaz da bakar mısınız rengi? Öyle göstereceğim. Bakalım. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Kıpkırmızı olacak sanki. Neyse. Ay. Korktum. Herkesten bir şey var. Bu arada kutunun içinden çıkan eldiveni takarken açmaya çalıştım. Açamadım. Şöyle yaptım, patladı. Hadi dostlandı girmiyor. Bu da hatalı çıktı. Şuraya bak. Buraya kadar şurası yapışık. Neyse böyle idare edeceğim. Haydi bakalım. Şimdi önce diplerimi boyuyorum. Dediğim gibi. Hatta şöyle önce önlerimi boyayayım. Şu beyazlarım gitsin. İçimde güzel olacağına dair bir his var açıkçası. Normalde boyarken çekmeyeceğim dedim ama rengi görünce biraz şaşırdım açıkçası.
Neyse. Umudum var. Gerçekten aslında var ya, nedense güzel olacağına dair bir his geldi şu an içime. Bakalım. Ben şimdi diplerimi komple önlü arkalı halledeyim. Daha sonra 20 dakika bekleyeceğim. Ve uçlarıma geçeceğim. Uçları da boyadıktan sonra boyama işlemini halledip tekrardan geleceğim. Evet canlarım. Hem diplerimi hem de saçımın şu şekilde uçlarını boyadım. Geldim. Şu an renk çok güzel görünüyor. Gerçekten çok beğendim. Yani ilk korktuğuma nazaran gerçekten daha iyi görünüyor. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Boyanın artı ve eksileriyle alakalı. Sürerken o sıvı kıvam var ya, o gerçekten çok kolay ve güzel sürülüyor. Yani hemen saç emiyor boyayı. Daha rahat ve pratik, hızlı bir şekilde sürdüm. Yani açıkçası öyle söyleyeyim. Diğer şey Neva Color Max, Colestone, palet de olsun. Onlardan daha rahat ve kolay sürümü var. Saçınızı hemen emiyor boyayı ve daha rahat güzel sürüyorsunuz. Eksisi şöyle bir şey var. Yüzünüze gözünüze şöyle çok bulaştırdığınız takdirde gerçekten zor çıkıyor gibi. Islak mendille ben biraz böyle yüzümü falan çerçevesini bulaşan yerleri silmeye çalıştım, temizledim. Ama çok da çıkmadı. Diğer boyalar öyle değildi. Bu bayağı bir kalıcı. Umarım saçta da o derece kalıcıdır diye umut ediyorum. Şu an tek eksi yönü buydu ama mesela kutunun içinden çıkan eldiven de şöyle yapıp elime geçirmek için hava üflediğimde bir anda patladı. Eldivenler çok inceydi. Yani diğer boyaların kutusundaki eldivenler daha iyi çıkıyor. Sonra gerçi ben de genelde şey yapıyorum. Doktor eldiveni kullanıyorum ama çok nadir böyle kutuların içindeki eldivenleri kullanıyorum. Yani şimdilik boya hakkındaki düşünce ve görüşlerim bunlar. Şu an benim kaç dakikam kaldı? Şu an benim bir 10-15 dakikam kaldı. 10-15 dakika sonra yıkayıp saçımı böyle bir kurutayım, çekileyim, vereyim. Karşınıza öyle geleceğim arkadaşlar. Şöyle bir görün istedim. Görmüş olduğunuz üzere kızıl halime geri dönüyorum. Bayağıdır kızıllığım gitmiş. Bakırdan da az daha çıkıp sarıya doğru giderken dedim artık boyayayım. Biraz da bu tavsiye üzerine olan bir boyayı kullanmak istediğim için normalde çoktan boyamıştım aslında. Boyaları sipariş verdim. Boyaların gelmesini bekledim. Biraz geç geldiler açıkçası. Şimdi ben bir 10-15 dakika sonra tekrardan sizlerin karşısına geleceğim arkadaşlar. Evet, işte geldim, buradayım. Sonuç bu şekilde arkadaşlar. Değişik, farklı bir renk oldu açıkçası. Ben bu tarz çok kullanmıyorum ama beğendim. Güzel bir renk, hoş bir renk. Ben daha böyle turuncuya yakın gün batımı seviyorum. Bu da kötü değil. Gerçekten hele böyle ışıkta daha bir yansımalı, çok güzel bir kızıl duruyor. Bu tonları sevenler bence gayet bu numaraları kullanabilirler. Tavsiye eden arkadaşı da buradan çok çok teşekkür ediyorum. Kendisinin de böyle aşağıya bir yere yorumunu zaten paylaşıyor olacağım. Bu tarz tavsiyelerde bulunursanız arkadaşlar değerlendiririm. Sizler de görmüş olursunuz. Ben memnun kaldım ama benim için farklı bir ton açıkçası. Yani bu tonları çok kullanmıyorum ben. Ama hani değişiklik istiyordum zaten. Fena da olmadı. Şimdi odamın camının önüne gideceğim. Size oradan daha bir net göstereceğim rengini. Ama bunun öncesinde yıkadıktan sonra ve yıkarkenki sıkıntılardan bahsetmek istiyorum. Belki de benim saçımda böyle oldu bilmiyorum. Yıkadığım anda bir sertleşme oldu saçımda. Açıkçası diğer bir iki boyada bunları yaşamıyorum. Özellikle palette de ben yıkarkenki veya yıkadıktan sonra yumuşacık oluyor saçlarım boyada. Ve şöyle bir eksisi daha var açıkçası. Yüzden şöyle şuralarımı göstereyim bakın. Hala çıkmadı. Yani lifledim hatta böyle yüzüm bayağı bir çıkması için boyanın. Çok zor çıkıyor yani bulaştığı yerlerden açıkçası. O biraz benim için eksi diyebilirim. Ama umarım böyle cildimizde tutunduğu kadar saçımızda da tutunur kalıcılığı diye düşünüyorum.
Bakalım hani ne kadar, ne derecede, ne durumda olacak saçımın akıp akmama durumu. Daha sonraki herhangi bir çekmiş olduğum videoda zaten güncelleme yaparım. Şu kadar sürede şu şekilde aktı, şu kadar dayandı diye. Dayanıklılık konusunda uzun vadede Max öneririm açıkçası. Max gerçekten yani daha uzun vadede kalıyor saçınızda kızıl olarak. Çünkü normalde kızıl daha çabuk akan bir renk. Bu bahsettiğim boyaların hiçbiri sponsor veya işbirliği değil arkadaşlar. Açıkçası ben kendim alıyorum, kendim boyuyorum ve memnun kaldığım için sizlere memnun kaldığım yönlerini veya memnun kalmadığım eksileriyle, artılarıyla gayet net, temiz bir şekilde aktarıyorum sizlere. Saçımın son hali bu şekilde. Şimdi size yakından göstereceğim. Şöyle camımın önüne gidelim. Orası daha aydınlık, ışıkta görün istiyor. Şu şekilde. Biraz daha şöyle gelsem. Perdeni de açayım. Gayet yani güzel. Yani beğenmedim diyemem. Şu şekilde. Evet. Bayağı kırmızı oldum ya. Bu kadar kırmızı beklemiyordum açıkçası da. Ama görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Evet. Bence rengi net bir şekilde anladığınızı düşünüyorum. Evet. Burada da anlaşılıyor ya. Bakın. Güzel. Yani içeride bir tık koyu görünüyor aslında. Şu an hani kamerada da biraz açık görünüyor falan ama ilk bir hani koyu olduğunu düşündüm ben rengin. Tabii boyalarda şöyle bir şey de var. Herkesin saç tonu, ana rengi veya alt zeminindeki rengi de farklı olduğu için her kişide farklı farklı da durabiliyor boyalar açıkçası. Mesela ben boyadım, bende böyle durdu. Sizde böyle duracak diye bir şey yok veya belki aynı da olabiliyor. O sizin kendi ana renginiz, tonunuzla alakalı veya daha öncesinde boyamış olduğunuz boyadan kalan alt zeminle alakalı. Genelde ben özetle beğendim. Eksileri 1. Yüzünüzden boya zor çıkıyor. 2. Yıkarken bir sertleşme oluyor saçınızda. Mecbur yağ sürdüm hafiften. Saçımı kurutup tararken çok zor taradım açıkçası. 3. İçindeki eldiven şöyle hafif üçleyip şişirip hani elimi sokmak için kullanmak istediğimde pat diye patladı. Başka var mıydı? Zaten videonun içeriğinde de eksilerini gördükçe paylaştım ama şu an aklımda kalanlar bunlar. Tekrardan tavsiye için teşekkür ediyorum. Memnun kaldım, kalmadım demiyorum. Ama benim tonum değil. Ben çok tercih etmem. Şöyle tercih etmem. Genelde gün batımı tırnak içinde dediğim gibi kullandığım için o tonu seviyorum. Ama bunu da çok beğendim açıkçası. Kötü değil. Güzel. Şimdilik bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.